Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün enfes bir tencere yemeği tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gördüğünüz gibi şöyle 5 tane patatesimiz var. Orta boy, hatta bir tık büyükçe diyebilirim. Kabuklarını soyarak hazırlıyorum. Bir tane havuç, bir tane de kapya biberimiz var. Kabuklarını soydum. Bol suyun altında hepsini yıkayıp getirdim. Şimdi tarifimiz için 6 adet de sarımsak kullanacağız. Şöyle gösteriyorum. Onların da kabuklarını soyup hazırladım. Patateslerimizi küp küp olacak şekilde doğrayarak ön hazırlık işlemlerimize devam edebiliriz. Havucumuzu da verev bir şekilde keserek hazırlıyorum. Hani yemeğin içinde verev olursa daha bir şık duruyor. Kapya biberimizi de aynı şekilde doğrayıp hazırladık. Bütün sebzelerimiz hazır. Şimdi yemeğimizi pişirmeye başlayabiliriz. Tenceremizin içerisine yaklaşık yarım su bardağına yakın zeytinyağımızı alalım. Ve doğramış olduğumuz bütün sebzeleri kızgın yani kızmış zeytinyağının içine atıp güzelce soteleyelim. Bu çok önemli bir püf noktasıdır sevgili arkadaşlarım. Yani burada sebzelerimizi aslında hani bir çeyrek pişireceğiz. Tam değil, yarım da değil, çeyrek pişme yapacağız. Yani tamamen soteleyeceğiz. Bütün sebzeler arada bir böyle harmanlayın, karıştırın, iyice kızarsın. Şimdi dikkatlice bakabilirsiniz. Bakın patatesler, biberler muazzam bir şekilde kızarttık. Şahane görünüyorlar. Yani çeyrek hepsini pişirdik sayılır. Şimdi bu kızartmış olduğumuz sebzelerimizi ayrı bir kaseye alalım. Yarım su bardağı zeytinyağı kullandık. Hemen belirteyim. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sebzelerimizi kenara alalım. 7 adet de tavuk bagetimiz var. Aslında uzmanlar tavuğu yıkamayın diyor ama ben her zaman bir yıkıyorum. İçim rahat etmiyor. Yıkadım, hazırladım. Kızgın yağın içerisine tavuklarımızı ekledik. Kapağını kapattık. Bir 5-6 dakika sonra bir ters düz yapalım. Bakın o kızarmış olan yerlerini görüyorsunuz. Şöyle bir tur çevirin. Tavukları biraz daha fazla pişireceğiz açıkçası. Bir 20 dakika diyebilirim. Çevirdim. Kapağını kapatıyorum. Orta derecede 20 dakika suyunu salıp hafif çekmesine müsaade ediyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, suyunu saldı. Dibindeki suyu biraz çektirdim. Sadece zeytinyağı ve tavuğun kendi yağı kalmış olacak. Gördüğünüz gibi suyunu mümkün mertebe çektirelim. Tavuklar da neredeyse yarı pişti diyebilirim. Şimdi pişirmiş olduğumuz tavuklarımızı da sebzelerimizin üzerine alalım. Yani kızartmış olduğumuz. Yani bu işlemler yemeğinize öyle bir lezzet katıyor ki anlatamam. Denediğinizde yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi tavuklarımızı da sebzelerin üzerine aldık. Tavamızda sadece zeytinyağı ve tavuğun kendi saldığı yağı var. 1 yemek kaşığı salça, biraz acı pul biber, 1 tatlı kaşığı silme tuz ve biraz karabiber ekleyip salçayı bu tavuk yağı ve zeytinyağının içinde güzelce soteleyelim. Yani salçanın o ekşi tadı tamamen gitmiş olsun. Bu da yaklaşık bir 2 dakikanızı 3 dakikanızı alır. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani salça böyle top top değil de bunun gibi tane tane kızarmış olsun. Bu aşamada 6 diş sarımsağımız vardı. Onları ince ince doğrayalım. Bu aşamada ekleyelim. Sadece sarımsağın kokusu burnunuza gelmesi yeterli. Burada dikkat edin lütfen. Sarımsağı çok uzun pişirmeyin. Aroması gider. Burnunuza mis gibi sarımsak kokusu gelmişse tamamdır. Hemen daha önce kızartmış olduğumuz sebzelerimizi ilave edelim. Sebzelerimizi ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Yani salçalı sos sebzelerin her tarafına değmiş olsun. Biliyorsunuz ilk sebzelerden sonra da tavukları kızartmıştık. Şimdi böyle yuvalar açarak tavukları da içine yerleştirin. Gelişigüzel yapabilirsiniz. Önemli olan tavukların zemine çok yakın olması. Tavukları yerleştirdikten sonra suyumuzu ilave edelim. Hemen belirtiyorum, lütfen sıcak su ekleyin. Soğuk su eklemeyin. Hani tavuklar birden kasılıp sertleşebilir. Yemeğimize tavuklarımızı dizdik. Şimdi kaynar suyumuzu da şöyle kenarından vererek
Hafiften yüzeyini kapatacak kadar su ilave edelim. Ben de 2,5 su bardağı tam denk düşmüştü ama kullanacağınız tencere ve malzemenize göre oran değişebilir. Tam bu aşamada bir tadına tuzuna bakın, bir kontrol edin. Tuzu eksikse takviye yapın veya biraz daha acı ekleyebilirsiniz. Ben de bir tadına tuzuna baktım. Daha sonra lezzet tereyağını da üzerine böyle minik bir tatlı kaşığıyla toplamda bir 25 gram diyebilirim. Tereyağımızı ekledik. Kaynamaya başlayınca orta dereceye kısıp 20 dakika kapaklı bir şekilde pişmeye bıraktık. Ve 20 dakikanın sonunda İnanılmaz mis gibi bir kokuyla yemeğimiz pişti. Bakın sevgili arkadaşlarım, muazzam bir lezzet. Hem görünümü hem lezzeti harika oluyor. Bu tarifimi yemek tarifi isteyenler için yaptım. Yanına ben kendi yaptığım lavaşı, kanalımda tarifi var ve karpuz keserek servise hazırladım. Hemen şöyle bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yani hani deriz ya, tam böyle ekmek batırmalık bir yemek diye, ben çok seviyorum. Çok fazla sulu yemeği tercih etmiyorum ama bu tam kıdeminde bir yemek. Çünkü suyu su gibi değil de baharatlı, böyle yağlı, çok güzel bir lezzet. Yemeğinizin piştiğini de tavuğa şöyle bir çatalınızı batırın, hemen anlarsınız ocaktan indirmeden önce. Ben de size hemen şöyle bir göstermek isterim, bakın. Lokum gibi tavuk bagetimiz pişmişti. Patatesimiz de aynı şekilde böyle lavaşla yemek de çok lezzetliydi. Bugün sizlere çok istediğiniz için hepinizin kolaylıkla yapabileceği bir tencere yemeği tarifi hazırladım. Lütfen denediğinizde yorum olarak yazın. O güzel yorumlarınızı okuyayım. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.